Efendim selamlar. Düşmüşler salonuna hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biraz yaz pişkinliği yaptık fakat şimdi tekrar bir aradayız. Yeni bir mitolojiden bir hikaye ile birlikteyiz. Afrodit'in kocası Hefeistos'u aldatış hikayesini dinleyeceğiz bugün. Ardından da bir yine resim okuması yaparız diye düşünüyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim Afrodit'i tanıyorsunuz. Roma mitolojisindeki ismiyle Venüs. Daha önceki videolarda ara ara konuştuk. Aşk, şevhet ve güzellik tanrıçası olarak bilinir. Başta Zeus'un kızı olması gibi farklı doğum hikayeleri olsa da daha çok denizin köpüklerinden doğduğu ve ardından Kıbrıs'ta karaya ayak bastığı ve Kıbrıs'ı memleket bellediği bilinir. Hefeistos ise pek anmadık sanırım daha önce. Demirci, değerli metaller, maddeler üzerinden el sanatları konusunda uzman, mucit tanrıdır ve buna bağlantılı aynı zamanda volkanların ateşin tanrısı olarak kabul edilir ki zaten Roma'daki ismi de Vulkan'dır. Tabi doğum hikayesi kaynaktan kaynağa değişir. Kimileri Zeus ile Hera'nın oğlu olduğunu belirtir. Kimileri ise efendim Zeus'un Athena'yı bir kadına ihtiyaç duymadan dünyaya getirmesini kıskanan Hera'nın Hefeistos'u da kendi kendine doğurduğunu belirtirler. Aslında bu aynı zamanda bir babaya ihtiyaç duyulmadan doğurulan kutsal varlık anlatılarının da erken örneklerinden birisidir. Efendim maalesef Hefeistos topal ve çirkin bir tanrıydı. Bununla ilgili de zorbalanan ve bundan yakınan bir tanrıydı. Topallığı ile ilgili yine çeşitli hikayeler mevcut. Bir hikayeye göre Zeus bir gün kendisine sinirlenir ve onu Olimpos dağından aşağıya atar. Gün boyunca dağdan aşağıya düşmeye devam eden Hefeistos sonunda Lemnos adasında yere çakılır ve o gün bugündür de ayağı topal kalır. Memleket olarak da Lemnos'u sahiplenir. Diğer bir hikayede ise Hefeistos aslında doğuştan çirkin ve topal bir tanrıdır ve onun bu halinden utanan annesi Hera oğlunu dağdan aşağı atar. Ege denizine düşen tanrı, su perisi ya da su tanrıçası diyelim Tetis tarafından kurtarılır ve denizin derinliklerindeki mağarasında yetiştirilir. Hatta yıllar sonra Hefeistos annesinden intikam alır. Demirci, mucit tanrı demiştik kendisi için. Bir gün üzerine oturanı görünmez zincirlerle esir alan bir taht icat eder ve bu tahtı annesine yollar. Hera tahta oturur ve zincirlenerek hapsolur. Ne yapsa ne etse kurtulamaz. Diğer tanrılar da bir çözüm bulamaz. Ve sonunda Hefeistos'u gelip zincirleri çözmesi için ikna etmeye çalışırlar. Fakat Tanrı hiçbir şekilde davetleri kabul etmez. En sonunda şarap tanrısı Dionysos Hefeistos'u sarhoş eder ve onu bir eşeğin üzerine oturtup Olimpos'a getirir ve zincirleri çözdürür. İşte bu hikayenin kimi kaynaklarda bir eklemesi daha vardır. Derler ki Hefeistos zincirleri çözmesi için şart olarak Afrodit ile evlenmek istediğini belirtir ve Zeus da bu isteğini kabul eder. Afrodit'i Hefeistos'la evlendirir. Efendim şimdi Hefeistos için çirkin ve topal bir tanrı dedik fakat ilginçtir. Hikayelerde hep güzellikleriyle nam salmış kadınlarla ilişki yaşamıştır. Hani günlük hayatta denk geliyorsunuzdur, bir serzeniş vardır. Ulan hatuna bak, bir de yanındaki herife bak derler. Dileyenler o serzenişi Hefeistos için de kullanabilirler. Şaka bir yana Hefeistos'un bu güzel kadınlarla yaşadığı ilişkilerden birisi de işte gün gelip evlendiği Afrodit'tir. Fakat denir ki o dönemler Afrodit aslında başka bir tanrıya, savaş tanrısı olarak da anılan yakışıklı Ares'e aşıktır. Roma'daki ismiyle Mars. Ve ikili Hefeistos'tan gizli bir şekilde yasak aşk yaşamaktadırlar. Günlerden bir gün mitolojide daha çok güneş tanrısı olarak çevrilir fakat aslında güneşin kişileştirilmiş hali olan Helios gökyüzünde at arabasıyla yolculuğunu sürdürürken aşağıda Ares ile Afrodit'i aşk yaşarlarken görür ve zaman kaybetmeden hemen haberi Hefeistos'a yetiştirir. Olayı öğrenen Tanrı tabi oldukça sinirlenir, üzülür ve canını yakan bu ikiliyi ifşa edip rezil olmaları adına tıpkı zamanında annesine gönderdiği tuzağa benzer bir düzenek icat edip kendi evlerinde yatak odasında bu düzeneği gizlice kurar. Ve tuzak kurulduktan sonra Hefeistos eşi Afrodit'e bir süreliğine memleketi Lemnos'a gideceğini ve evde bulunmayacağını bildirir ve kocası gittikten sonra da Afrodit hemen sevgilisi Ares'e haberi yollar. Kocam tır şoförü İran'a gitti 10 gün yok der ve Ares de haberi alır almaz Afrodit'in kapısında belirir.
Eve kapanan genç aşıklarımız yatak odasında cima eylerlerken bir anda Hefeistos'un kurduğu düzenek devreye girer ve çiftimiz yatağın içinde bir anda tül gibi ince, neredeyse görünmeyen fakat asla da çözülemez bir demirden ağın içinde hapsolurlar. Ardından elbette Lemnos'a gitmemiş olan Hefeistos bir anda yatak odasında belirir ve bir yandan ikiliye sitem ederken bir yandan da bu rezilliğe gelip şahit olmaları için tüm tanrıları oraya davet eder. Haberi alan tanrılar o vukuat var diyerek hemen büyük bir heyecanla olay yerine intikal ederlerken denir ki tanrıçalar bu çirkin, yakışıksız olaya şahit olmak istemezler ve daveti geri çevirirler. Efendim tüm tanrılar Hefeistos ve Afrodit'in yatak odasında toplanırlar ve tabiri caizse büyük bir şamata başlar. Ares ile Afrodit'i o şekilde yatakta ağa yakalanmış şekilde çırpınırlarken görüp bir yandan da Hefeistos'un yakınmalarına şahit olunca tabii kendilerine bir eğlence çıkmıştır. Fakat Hefeistos pek mutlu değildir efendim. Hatta dilerseniz şöyle yapalım. Bu bölümü direkt birinci ağızdan Homeros'un yaklaşık 2700 yıl önceki aktarımından bir dinleyelim. Efendim tabii direkt olaya giriyoruz. Yani öyle öncesi sonrası bağlamından kopmuş bir şekilde şu an hikayemizin geldiği noktadan ufak bir pasaj okuyalım. Tabii bu Homeros'un Odiseyas'ında geçiyor. Odiseyas'ına geçen bir hikaye. Dilerseniz olayın geçtiği bölüme şöyle bir bakalım. Güneş haber vermişti olanı biteni ona. O da döndü evine o saat, yüreğinde acılarla. Durdu kapının önünde, öfkeden kudurmuş gibi. Bağırdı avaz avaz, bütün tanrılar duydu onu. Zeus baba ve hep var olan öbür mutlu tanrılar. Gelin şu gülünç bayağı işlere bir bakın. Zeus'un kızı Afrodit hor gördü beni. Topalım diye hor gördü, sevdi Ares'i. Sevdi onu, yakışıklı, çevik ayaklı diye. Kabahat bende değil, sakat doğmuşsam. Kabahat anamda babamda, beni dünyaya getirmeselerdi. Bakın şunlara, nasıl yatmış sevişirler benim yatağımda. Bunu gören nasıl çıkmaz çileden, nasıl? Sanmam burada yatmak istesinler bundan böyle. Ne kadar severlerse sevsinler birbirlerini. Artık istemezler, uyumak burada yan yana. Ama zincirlerle kurduğum kapan tutacak onları. Tutacak kızın babası geri verene dek benim ağırlığı, sunduğum armağanları tekmil. Onun kızı güzelliğine güzel ama namuslu değil. İşte böyle konuşur Hefeistos ve duyduğunuz gibi düğün zamanı sunduğu çeyizleri Zeus'tan geri istemektedir. Bu arada tabii tanrılar da şamatalarına devam etmektedirler. Hatta bir ara Apollon Hermes'e dönüp sorar. Der ki ey Hermes sen de istemez miydin Afrodit'le bu şekilde zincirlenmiş halde yatakta yakalanmak? Hermes de efendim Afrodit'e aşıktır ve gerekirse 3 kat zincirleneyim diye cevap verir. Herhalde Afrodit bunu duymuş olmalı ki şunu biliyoruz. Afrodit daha sonra Hermes'le de bir ilişki yaşayacaktır ve bu aşkın meyvesi olan Hermafroditos dünyaya gelecektir. Mitolojide Hermafroditos'un öyküsü bizim eve de 5 dakika mesafede bir mevkide Bodrum'da geçmektedir. Kanalın ilk videolarından birinde amatör ruhlu, heyecanlı dönemlerimde o hikayeyi ele almıştık. Hatırlayanlarınız vardır. Neyse efendim hikayemize dönelim. Bir zaman sonra artık Poseidon devreye girer ve Hefeistos'tan artık şu zincirleri çözmesini ve istediği çeyiz ödemesini de kendisinin karşılayacağını belirtir. Hefeistos ilk başlarda ufak tefek itirazlarda bulunsa da Poseidon'un da kefil olmasıyla birlikte sonunda zincirleri çözer ve Afrodit zincirler çözülür çözülmez memleketi Kıbrıs'a, Ares de yine memleketi olarak anılan Trakya'ya kaçıp giderler. Efendim hikayemiz bu şekildeydi. Tabii bu hikaye de sanat tarihinde başta barok olmak üzere birçok dönem birçok sanatçıya ilham olmuştur ya da sipariş aldırmıştır. Dilerseniz şöyle yapalım. İçlerinden birkaç tanesini seçelim. Biraz resim okumaları yapalım ve kapanışa öyle geçelim. Efendim şimdi şöyle podcast moduna geçip koltuğumuza yayılalım biraz. Ekrandan da açalım resimlerimizi. Bu arada hazır konu açılmışken Düşmüşler Salonu'nun Spotify kanalını da açtım sonunda. YouTube'da yayına başladığım ilk günden bu yana en çok şikayet aldığım konuydu. Aç şu Spotify'ı, aç şu Spotify'ı diye sürekli yakın çevreden baskı görüyordum. Sonunda açtık. Şimdilik eski videoların ses kayıtlarını koyuyorum. İleride duruma göre bakarız. Özel içerikler gelir mi bilmiyorum. Oradan da dilerseniz takip edip dinleyip eş dostunuzla paylaşabilirsiniz. Evet ilk eserimiz Velázquez'in 1630 tarihli Vulcan'ın Ocağı başlıklı eseri. Velázquez'in yine başyapıtlarından daha önce Arakne'nin öyküsünde ressamın iplikçiler başlıklı tablosunu anmıştık.
Yine bir mitoloji temalı eseriyle birlikteyiz. İplikçiler tablosunda halı dokuma atölyesindeydik. Burada da bir demir ocağındayız. Hephaistos'un ocağındayız. Efendim sanat tarihinde daha çok mitolojik isimler Roma'daki versiyonlarıyla ele alınırlar. Genel olarak da Ovidius'un eserlerinden ilham alınarak renklendirilir hikayeler. Hatta bu sebeple bu tür mitolojik eserlere Ovidiyen resimde denir. Eserde solda üzerinde turuncu togasıyla aslında Helios olan fakat bu resmin okumalarında Apollon olarak kabul edilen güneş tanrısını görüyoruz. Havada süzülürken Afrodit ile Ares'in kaçak aşklarına şahit olmuş ve haberi Hephaistos'a yetiştirmek üzere Topal Tanrı'nın demir ocağına gelmiş. Hephaistos atölyesindeki çıraklarıyla birlikte çalışırken bir anda haberi almış ve hep beraber olayın şokunu yaşamaktadırlar. Tabi demircilik önemli eski çağlarda, hatta genel olarak tüm zanaatler oldukça kıymetli. Gördüğünüz gibi üzerine bir tanrı yaratacak kadar insanlar için kıymetli bir meslek. İsa'nın marangozluğu da yine belki bir örnek olabilir. Bugünün teknoloji ve siyasi ekonomik gelişmelerin sebep olduğu kültürel ve toplumsal dönüşümler içerisinde hani arka planda kalmış gibi olsa da yakın bir çağa kadar oldukça kıymetli meslekler olduğu unutulmamalı. Eser Velázquez'in İtalya gezisi sonrası yaşadığı teknik dönüşümün en önemli göstergelerinden birisidir. Biz bugün tabii teknik okuma yapmadan sadece hikaye nasıl ele alınmış ona bakıyoruz resimlerde. Fakat özellikle İtalya'da Michelangelo eserleri gözlemleyerek kendi eserlerinde figürlerin tasvirindeki dönüşümü burada çok net görüyoruz. Ve yeni eserimiz bu bir duvar tavan freski. 1741-1811 yılları arasında yaşamış olan Constantino Chedini'ye ait. Tavan resminin bir kısmını görüyoruz burada. Afrodit ve Ares yaramaz Kupitlerin fırlattığı ağın altında kalmak üzereyken bulutların üzerinde aşk yaşamaktadırlar. Esere Kupitleri ekleyerek tatlı bir dokunuş getirmiş sanatçı. İsterseniz arada tabii bu hikayenin alt metin okumalarına da girelim ufak ufak. Afrodit ile Ares'in aşkı tabii aslında insanın çelişkili yaşamındaki ahengi de sembolize etmektedir. Aşk, güzellik, şehvet gibi duyguların savaş, güç, yıkımla bir arada olması ki Ares ile Afrodit'in bu ilişkiden çocukları da olur ve bu çocuklardan birisi de harmonidir. Aşk ile savaşın ilişkisinden harmoni, uyum doğuyor ki bu aslında Roma İmparatorluğu içinde anlamlıdır. Yunan'daki bakışla bu hikaye bir komedi, aşağılama anlatısıdır. Fakat Roma'da daha ciddi bir bakışla alegorik olarak ele alınır. Zaten Roma tarihi için Venüs ve Ares oldukça kıymetli tanrılar olmakla birlikte ki Venüs direkt kurucu kişinin annesidir. Bu iki tanrının ilişkisi Roma devlet yapısına da çok uygundur. Tutku, güç ve savaş arasındaki denge. Bir sonraki eserimiz Rönesans'ın önemli isimlerinden Tintoretto'nun çalışması. 1552 tarihli bu tabloda Hephaistos yatak odasını basmış ve Afrodit'in üzerindeki örtüyü kaldırıp Ares'i aramaktadır. Ares ise arkada yerde yatağın altında saklanırken görülmektedir. Odadaki küçük köpek ona doğru bakıp havlayarak kendisini ifşa etmekte. Eros ise diğer bir köşede şekerleme yapmaktadır. Tabii bu zina meselesi de aslında tartışmalıdır bugün. Yani modern okumalarda eleştirisi vardır. İşte bir örnek, Zeus'un neredeyse tüm hikayeleri tırnak içinde zina içerirken onlar çapkınlık hikayesi olarak görülür. Fakat Afrodit'in hikayesi rezillik, ifşa, alay, aşağılama üzerinden okunmaktadır. Kadının cinselliği yine erkek düzeni üzerinden yorumlanır. Geldik Alexander Charles Guillemot'un 1827 tarihli eserine. Ares ile Afrodit Hephaistos'un ağına yakalanmış. Afrodit utanç içinde sevgilisine sarılırken Ares direkt bizlerle göz teması kurar ve hislerini bizimle bu göz teması aracılığıyla paylaşır. Hephaistos ise her ne kadar kurduğu tuzakla bu yasak ilişkiyi ifşa etmiş olsa da içine düştüğü çaresizliğin altında ezilmektedir. Tabii şu var, Ares ile Hephaistos'un bu çatışması da önemlidir. Çirkinin karşısında yakışıklının hikayesi ayrı. Fakat bu hikayede fiziksel güce karşı her ne kadar fiziksel kusurlar olsa da zekanın, becerinin, teknolojinin üstün gelebilmesine de bir gönderme görüyoruz. Akıl güçten üstündür mottosuna bir gönderme. Joachim Uteval 1601 tarihli eseri. Joachim bu temayı birkaç kez renklendirmiş. Hani ben temsilci olarak bu eseri seçtim. Fakat dediğim gibi başka versiyonları da var aynı sanatçıya ait.
Bu eser aslında oldukça küçük bir tablo. 21 santime 16 santim diye hatırlıyorum. Öyle bir küçüklüğü var fakat bu küçük alana oldukça harika detaylar sıkıştırmış sanatçı. Tabii bu tip erotik temalı eserler aslında özel sipariş oluyor genelde. Yani zamanında bu tip resimlerin sahipleri bu eserleri kendileri için özel bir yerde tutuyorlar ya da sadece özel konuklara sunumunu yapıyorlar. Yine Avrupa'da kimi aristokratların, zengin burjuvaların konutlarında böyle özel odalar olabildiğini, yani duvarlarda ya da çekmecelerde işte erotik temalı eserlerin sergilendiğini ve sadece seçkin konukların o odalarda ağırlandığını biliyoruz. Efendim manierist üsluptaki eserimizde Hephaistos ağını açmış kaçamak yapan çifti ifşa etmekte ve tanrılar da bu olaya şahit olmaktalar. Burada bir not düşelim. Homeros her ne kadar tanrıçaların Hephaistos'un davetini kabul etmediğini belirtse de genel olarak sanat tarihinde bu hikayede tanrıçaları da görüyoruz. Burada da alnında hilal sembolüyle Diana ya da Artemis ve yine yukarıda babası Zeus'un arkasında duran Athena'yı görüyoruz. Hermes ise yeşil örtüyü açmış yukarıdan çiftimize bakarken aşağıda Eros da oklarını ona yöneltmiş ve Hermes'in de Afrodit'e duyduğu aşka bir gönderme yapmaktadır. Yine elinde tırpanıyla zaman tanrısı Satürn ya da Yunan ismini Kronos'u görüyor ve üst sol köşede de yine güneş tanrısı Apollon'u elindeki enstrümanıyla sanatını icra ederken gözlemliyoruz. Resimde ufak semboller de var. Yasak aşk yaşayan çiftimiz üstünü başını çıkarıp etrafa saçarak bir natürmort manzara ortaya çıkarmışken aslında Afrodit'in yerdeki kırmızı terlikleri 17. yüzyılda yaşayanlar için kadın cinsel organını sembolize ediyordu ve buradan da yine eserin erotik yanına bir gönderme görüyoruz. Son olarak da yine ressamın imzasını Ares'in mızrağıyla kazımışçasına betimlemesi de tatlı bir detay diyelim ve son resim okumamızla kapanışa geçelim. Efendim Botticelli ile kapatıyoruz. Ares ve Afrodit. Tarih bilinmiyor fakat 1485 olarak tahmin ediliyor. Bir evlilik üzerine yatak odası duvarı için sipariş verildiği tahmin ediliyor. Hazır konu açıldı bir not düşelim. Eski zamanlarda güzel erkek bedenlerine bakan kadınların ya da kaslı, yakışıklı erkek vücutlarının tasvir edildiği resimlere, heykellere bakan kadınların erkek çocuk doğurma ihtimalinin yüksek olduğuna inanılıyordu. Buradan da ufak bir not olarak bunu düşelim. Neyse efendim eserde aşk tanrıçası sevgilisi Ares'e bakıyor. Afrodit hafif endişeli bir tavır içerisindeyken savaş tanrısı uykuya dalmış durumda. Kulağına deniz kabuğundan bir boru üfleyen çocuk Satiri dahi duymuyor. Bu tablonun çok geniş okumaları vardır fakat çok da uzatmak istemiyorum. Artık sizler araştırmalarınızla ulaşabilirsiniz okumalara. Kısa bir yorumla aşkın savaşın yıkıcı doğasını yatıştırma gücü olarak da okunabilir diyelim. Ve kapatmadan tabii son bir alt metin okuması. Aslında burada hikayede görücü usulü üzerinden zorla evlendirilmiş olan Afrodit'in tepkisini de görüyoruz. Aşkın, tutkunun gelenekler tarafından baskılanmasına karşılık yine de o dizginlenemez arzuların patlamasına bir örnek görüyoruz. Ya da cinsel arzunun toplumun, geleneklerin akılcı düzenini nasıl parçaladığı üzerine bir örnek ve yine işin sonunda Hephaistos'un da çeyiz parasını isteyerek olayı kapatması da evliliğe alışverişsel bir bakışla yaklaşıma bir gönderme oluyor aslında diyelim ve kapatalım efendim. Bu şekilde sonlandırdık efendim. Tabii daha birçok resim sunabilirdik. Yani sanat tarihinde o kadar çok ele alınmış bir temadır. Fakat biz bugün bunlarla yetinmiş olalım. Sürçülisan etsek affola. Efendim beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum. The Doors, Love Me Two Times. Görüşeceğiz. Bye bye. Love me one time. I could not speak. Love me one time, baby.